Kova ve yükselen burcu kova olan dostlar, Haziran ayı burç yorumlarındasınız. Hoş geldiniz. Evet, öncelikle lütfen yükselen burcunuzu, sonra öz güneş burcunuzu, sonra da eğer biliyorsanız ay burcunuza göre takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet, yeni bir ay, artık yaz ayına giriş yapıyoruz ve bu yaz ayında da sizi neler bekliyor? Öncelikle Haziran ayının ilk günlerinde 4 Haziran'da bir dolunayımız var Yay burcunda. Arkadaşlarınız çok gündeminizde olacak efendim. Sevdiğiniz insanlar, toplum içindeki yeriniz, statünüz, ekip ve organizasyona bağlı çalışmalar ve oradaki aslında öne çıkma diyelim, fark edilme durumları çok güçlü olacaktır sevgili kovalar. Çünkü hem ilişkileriniz, Mars bu arada bizim motivasyon gezegenimiz, ay boyunca, Haziran ayı boyunca Aslan burcunda ilişkilerimizden geçiyor. Ve hemen dolunayın ertesi günü, yani 5 Haziran günü Venüs'te ilişkilerimize geçiyor. Tüm kovalar için Haziran ayı boyunca ilişkiler evinden geçen Mars ve Venüs oldukça cazibesini arttıracak bu yönde size. Yani ilişkiler çok dikkatinizi çekecek. Enerjinizi daha çok orada harcayacaksınız. Ama burada önemli bir unsur var. 11. evde doğacak o 4 Haziran'daki dolunay yeni tanışmaları getirebilir hayatınıza. Yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz. Gittiğiniz davet, organizasyon, toplantı, bir yemek, bir iş toplantısı, belki bir seyahat olacaktır. Orada bir takım sizin ilginizi çekecek, belki de siz birilerinin ilgisini çekeceksiniz ve dolayısıyla da ayın ilerleyen günlerinde böyle bir ilişkilerde hız kazanacak bir süreç olabilir. Çünkü efendim artık Venüs de Aslan burcunda, Mars'la beraber ve aşktır zaten, ilişkidir genel anlamıyla, çocuklarla çok alakalıdır ve 11 Haziran günü artık Merkür, bizim iletişim gezegenimiz çok güçlü olduğu İkizler Burcu'na geçecek ve İkizler Burcu sizin için önemli bir alanda, çünkü 5. evinizde. Venüs de Güneş de hala orada olduğu için odağınız aslında sizin de flörtler, işte aşk hayatı, finansal konular olabilir ve bu alanda aslında yaptığınız ya da yapmadığınız, farkında olduğunuz, belki de olmadığınız gündemler ve kişiler gelecektir. Çünkü şu anda işaretçi bir takım güçlü enerjiler var. Yani bir sürü kova için söyleyebilirim bunu. İlişkiler, çocuklar çok fazla gündemimizde olacak. Hatta yeni ilişkiler evliliğe doğru bile gitme olasılığı var. Onu da söyleyebilirim. Devam eden günlere bakıyoruz efendim. 18 Haziran. Yine sizin ilişkiler evinizde 28-27 derecede İkizler Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Bu da eğer derece olarak doğum haritanız etki alıyorsa yeni bir bebek, mesela hamilelik haberi. Burada ya da böyle bir karar alabilirsiniz. Bu birinci seçeneğimiz. İkinci seçeneğimiz tabii yaş gruplarına ve doğum haritasına göre değişeceği için evet, ilişki başlatabilir. Yeni bir maceraya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi Mars ve Venüs'ün Aslan Burcu seyri Haziran ayı boyunca, hatta Temmuz ayında da devam edecek, birçok ilişki sarmalına çekecek bizi ve bunlardan ilk sıralarda yer alan burç da siz olacaksınız. Evet, devam ettiğimizde hemen yeni ayın bir gün sonrasında Satürn Balık burcunda retro yapmaya başlayacak. Bu aslında finansal konularınızı ilgilendiriyor. Çünkü Satürn Balık burcunda para evinizde seyahatini sürdürüyor yılın başlarından beri ve şimdi burada retro yapmaya başlayacak. Bundan 2 ay öncesindeki gündemler bir daha gündeminize gelebilir ama ne zaman? Biraz daha sonbahara doğru. Çok ciddi bir durum olacağını düşünmüyorum açıkçası, ama kalıcı yatırımlar yapmak, işte uzun vadeli planlar yapmak, daha kendinizi güvende hissedeceğiniz, mesela ortak işlere girmek, ki ortaklıklar da çok gündemimizde olabilir Haziran ayı boyu içerisinde. Burada önemli olacaktır. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatın, sağlam adımlar atmaya çalışın. Satürn burada sorumluluk ve sağlam adımlar demektir. O yüzden bunlara daha özen gösterin, ama burasını güçlendirecek bir tarihimiz var ki 21 Haziran. Çünkü 21 Haziran'da artık Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor
ve Güneş'in Yengeç burcuna geçmesi zaten sizin bu iş dediğimiz hani mesleki durumlar, kariyer, işe girme heyecanı olabilir. Yeni bir adım atma gibi durumları hayatınıza getirecek. Aslında tam olarak fikirsel olarak 27 Haziran gibi. Çünkü 27 Haziran'da Merkür de Yengeç burcuna geçiyor. Yani ilişkilerden şöyle bir günlük yaşama, iş hayatına, sağlıkla ilgili konulara, daha böyle rutinlere dönüyorsunuz. Öyle söyleyelim. Tabii ki burası bu tarihten itibaren Satürn'ün de desteğini alacağı için, işte iş için, kazançlarınızı pekiştirmek için, yarım bıraktığınız, ilerletmeniz gereken ama belki yorgunluktan, belki şartların öyle gerektirdiği gerekçesiyle devam etmeniz gereken günler gelecek efendim. Özellikle bu günlük hayat, iş, sağlık, egzersizler, evcil hayvanlar gibi alanlar evet ayın 21'inden sonra daha güçleniyor. Ve bizim dikkat etmemiz gereken bir tarihimiz var. 26 Haziran. Çünkü Uranüs-Mars karesi gerçekleşecek. Bu zorlayıcı bir etki aslında 22'sinden itibaren aktif. Yani 22-26 Haziran arası biraz zorlayıcı görünüyor. Beklenmedik gelişmeler burada söz konusu olabilir. İlişkilere dikkat etmek gerekiyor sizin bakımınızdan. Şöyle baktığımız zaman tabii şimdi boğa hani sabit grup bir burç olduğunuz için kovalar. Bu da sabit grup burçlar aksında gerçekleşiyor. Zaten yükseleni güneşe veya herhangi bir yerleşim ayı ya da kova olan tüm dostlar bu ay biraz geçtiğimiz aydan beri aslında 2 aydan beri sıkıntı yaşıyor olabilir. Bir darbozdan geçiyor olabilir. Ufak çaresizlikler gibi düşünün bunu. Fakat işte bu tarihlerde böyle risk almak yerine biraz akışta kalmak daha mantıklı olacaktır. Evet, Merkür de 27'sinden sonra Yengeç'e geçiyor dedik ve ayın en güçlü dinamiği dediğim gibi aşk hikayeleri, ilişkiler, çocuklar ve ayın ikinci yarısından sonra da günlük rutinlerinize dönüş olarak görüyoruz. Ve tabii ki aşık olanlar aniden evlenmeye de kalkabilir veya çok kafanıza yatan bir iş projesi gelir ve ortak bir işe girebilirsiniz. Hani buna benzer durumlar, bunlar en azından olmasa da fikren doğabilir. Yani düşünce, bakış açınız değişebilir. Özellikle dediğim gibi ayın ikinci yarısından sonra daha güçlü olasılık olarak gözüküyor sevgili kovalar. Evet efendim, eğer ki bu bahsetmiş olduğum, tabii bunlar doğum haritasına göre şekilleniyor, değişiyor. Durumlar benim hayatımda yok diyorsanız tabii ki doğum haritanızın etki almadığını ya da en azından bu ay içerisinde etki almadığını söyleyebiliriz. Her gün, her akşam YouTube'da yaptığım yorumlara katılmanızı rica ederim, tavsiye ederim. Orada bunların altında olacak daha iyi organize olabileceğiniz aslında güzel bilgiler de paylaşıyoruz. Abone değilseniz lütfen abone olun Denizaltın Astroloji kanalıma ve her gün sizleri de aramızda görmekten mutlu olalım. Sağlıcakla, huzurlu bir Haziran dilerim. Hoşçakalın.